Bugünkü amacımız ne? Dubai'de milyoner gibi gezmek. Vergi yok burada arkadaşlar. Yok ya, vergi ödemiyorsunuz. Düşünsenize, sıfır. Bu otelin de geceliği 80 bin liradan başlıyor. Tabii 240 bine kadar gidiyor. Peki bir gün Dubai'ye gelecekseniz neleri bilmelisiniz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Hayatımızda ikimiz de ilk defa altınlı kahve içeceğiz Dubai'de. Dubai'ye tatile gelinir mi? Hayranlık duyuyorum. Başka dünya değil mi? Buraya geldiniz, emirlikten bir kadınla diyelim ki evleneceksiniz. Vatandaşı olamıyorsunuz. Dünyanın en ünlü otellerinden bir tanesini size götüreceğim. Sonuna kadar izleyin. Paranız yoksa Dubai'de eğlenemezsiniz, yaşayamazsınız. Bu altın mı? Dubai'nin bu ikonik yapısı, Yelken Otel'in içi nasılmış? Bunlar 10 milyon, 15 milyon dolar falan. Şu bir ev ya. Sizlere iyi seyirler, bize de harika bir Dubai gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Dubai ayağına her sene olduğu gibi hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Biliyorsunuz önce Irak, sonra Kuveyt, şimdi de buradayız. Kış ortasında yazı yaşamaya Dubai'ye geldim. Arkamda çok güzel bir beach club'ın olduğu yerde, bu hani dünyanın en ünlü yapay adası var ya, palmiye şeklinde, onun olduğu bir yerdeyiz. Kıyma diye bir mekandan başlayacağız. Size bir gün boyunca hem Dubai'de bildiklerimi, hem gezilecek yerleri, hem başımızdan geçenleri aktaracağım. Video birazdan başlayacak ama yanımda hiç sevmediğiniz birisi var. Acaba kim? Hiç sevmezler ya. Sezer Yılmaz. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Her yıl tekrarlıyoruz gibi oldu. Bali'de beraberdik en son. Evet. Geçen sene buralara takıldık. Tabii. Orta Amerika'ya gittik. Bir sürü dedikodu. Maldivlere gittik. Maldivlere gittik, iki erkek. Biz gittik, sizi önermiyoruz. Beraber gezdik. Tabii. Sonra o ayrı gitti, ben ayrı gezdim. Fethiye taşındı, evini bıraktı. Kardeşim yine evsizlik Bavulla peşine düştü. dolaşıyoruz vallahi. Bir bavulun peşinde mi oldum ben de? Artık sen de homeless'ın resmi Evet, olarak. evsizim, bildiğin evsizim. Beraber gezeceğiz ama artık. Abi geziyoruz, keyif alıyoruz. Her an hissederek yaşıyoruz. Şu anda da Dubai'deyiz. Çok da güzel bir hava var. Evet. Ne yapacağız bugün? Video çekmeyi unutmuşuz. Değil mi? Aynen, bayağıdır video çekmiyoruz arkadaşlar. Biz arada böyle dinleniyoruz. Böyle Ne sen oluyor? salak oluyorsun değil Ne mi? diyeceğimi bilmiyorum Hani bazen. kolay değil böyle kameranın karşısında gelip geçip konuşmak. Hani bir yerden sonra alışıyorsunuz ama videonun başında özellikle böyle afallayabiliyoruz. Şimdi videomuza başlayacağız. Sezer de YouTube'da kendi bölüm çekecek. Onun kanalından da abone olun, Sezer Yılmaz'dan. Ben de zaten abonesiniz ama bir bildirimi almak için bir bildirimleri açıp bir yorum yazsanız, böyle ekranlarınızın başında ayaklarınızı uzatmışken tadından yenmez. Vallahi bir tane. Çünkü bu algoritma bizi öyle çıkarıyor öne. Yapsınlar ya. Bak güneşin bağrında, ısıcakta, bizi Fethiye'de öyle Zor derler. koşullarda yapıyoruz. Çok zor, ayrılmaz zor Burası koşullar. gerçekten çok zor. Birileri arkadaşlar. şimdi diyecek ki sizin Aynen, derdiniz. Ama sizin derdiniz bizi yorar diyecekler ama gerçekten bu bizim yaptığımız işin kıymet görmesi için çok değerli. Evet. O yüzden hanımlar beyler, Dünya turumun Dubai ayağına hoş geldiniz. Sizlere iyi seyirler, bize de harika bir Dubai gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Bir mekana geldik. Kıyma adında, KYMA diye yazılıyor. Bu Palmiye Adası'nın yapay yapılan, bu uzaydan da görünen dünyanın en ikonik adalarının olduğu yerdeyiz. Arkamdaki denizi ne yazık ki Dubai'nin çarşaf gibi hep sıcak olan, özellikle yazın asla yüzülmeyen, kışın bir nebze çimmek, işte serinlemek için girdikleri denizini görüyorsunuz. Böyle bir aslında göl gibi. İnanılmaz güzel plajlar yapmışlar. Çoğu yapay ve kum olduğu için o konuda bir şey diyemem. Ama görüyorsunuz arka taraftaki yeni kurdukları dünyaları. Milyarlarca dolar paranın aktığı yer burası. Yani adamlar artık petrolle işleri yok. Tamamen buna döndüler. Emlak ve turizmi. O yüzden petrol buranın sadece %5'lik bir geliri. Buradan bir günümüze başlarız, denize falan gireriz. Önce nerede olduğumuzu görün. İnanılmaz oteller var, inanılmaz klaplar var, inanılmaz ortamlar var. Paranız yoksa Dubai'de eğlenemezsiniz, yaşayamazsınız. Şu mekana girmek kaç paraydı Sezer ya? ya biz Kabana'da kalmak zorunda kaldık. Kabana'da. Yer olmadığı için 900 dirhem verdik. Yani Günlük. bütün şezlonglar dolu olduğu için Kabana verdiler 900 dirhem. 9000 TL mi yapıyor? Çok para ya baktığında. Evet, bayağı iyi para.
Ama bugünkü amacımız ne? Dubai'de milyoner gibi gezmek. Sezer de benzerini çekiyor, kanalında izleyeceksiniz. Böyle biraz zaman geçiririz, yemek yeriz, bir ortamda da görürüz. İnsanları çektirtmiyorlar. Dubai'de insanları çekmek yasak. Yani hapise kadar gidebiliyor. O yüzden böyle genelde gelip de elinde kamerayla çekemiyorsun. Latin Amerika rahatlığı yok. O yüzden böyle biraz GoPro, biraz telefon, biraz buradan size ortamı aktaracağız. Kovulmadan. Hadi havuza gir. Kankam seni az önce uyardılar ama ya. Sezer. Şöyle devam. Valla kovacaklar bak. Biz havuza girelim ama GoPro ile gel. Ben kovulmak istemiyorum. Vallahi rezil oluruz. Bir de bir sürü para verdik. Aynen, bir de paramız boşa gidecek. Şimdi acıktık. Sushi falan söyledik. Yani fiyatlar da genelde bir şey yediğinizde 20 dolardan başlıyor. Ortam çok güzel. Keyfimiz yerinde. Şöyle bir sushi söyledim. Bakalım lezzetli mi, ama Dubai'de kötü bir şey yemiyorsun ya. Yani genel olarak her şey standartların çok üstünde. Güzel güzel. Güzel mi? Afiyet olsun. Bak biz burada kalıyoruz. Şunların hepsi dolu. Geldik, oturduk. Şimdi havuza girmeye gidiyorum. Bakalım Dubai'de nasıl ortamlar varmış görün. Çok güzel görünüyor havuz ama bu havuz yüzmek için değil, çimmek için. O kadar sıcak ki. Evet, Dubai'de ilk bir havuza girmiş olalım. Çok sıcak ya. Amaç yüzmek değil ki burada. Keyif yapmak, çimmek, Çimmek. piyasa yapmak. Evet. Şu an çok zor şartlar altında video çekiyoruz. Bayağıdır bu kadar zorlanmamış. Kardeşim şu an linç yiyeceğiz muhtemelen. Ama canımız sağ ol. Ya yıllar... Şakasına yaptım Bir şey biliyoruz ya. diyeceğim, yıllardır bu işi yapıyoruz. Süründük ama. Azıcık Hiç da- zevk alıyoruz be. Yeter artık ha. Hak ettik be. Kanka insanları çekmemeye çalışıyor. Evet, biraz riskli o arkadaşlar. Evet. Yasak çünkü. O yüzden hep bizi göreceğiz. Çevreyi göstermek isteriz. Telefonla detay alırız muhtemelen de kameraya gıcık oluyorlar. Evet. Şöyle çaktırmadan çekelim. Aynen. Böyle bir ortamdayız. Yol bitti. Şöyle plajları var. Dubai böyle bir yer işte. Sonuçta gittiğimiz her yerde oranın kültürü, dokusu neyse onu yaşıyoruz. Dubai'nin de olayı bu işte. İnsanlar gündüz beachlere geliyor, partiliyorlar ki burada her şey serbest. Para olduğu müddetçe en iyi gece kulübüne gidersin, alkolünü içersin, partini yaparsın, dinlenirsin. Çok iyi oteller de var. Sınırı yok. Ronaldo şurada kalmış ya. Ronaldo geçen buradaydı, bizim yanımızdaydı. Aynı havuza girdi. Niye gelmediniz gibi? Bize kız yoktu dedi. Bize yeni çıktı. Şimdi biz buraya e-vize alarak gelebiliyoruz Türkler. Ve çok kolay çıkıyor da. Ve 12 ay burada hava sıcak. Ama en iyi zamanı kış. Bence. Ekim'den sonra başlıyor. Nisan sonuna kadar gayet güzel. Evet. Ama yazın da çok sıcak oluyor. Ama 12 ay gelinebiliyor buralara. Ve bir parçası aslında insanların tatile geldiğinde yaşadığı detay böyle bir şey işte. Yani gelip tarih vesaire göremeyeceğiniz için, doğa göremeyeceğiniz için buranın kültürü aslında bu şekilde tatil yapmak. Keyif turizmi. Keyif. Vallahi yan gel yat Osman. Yat, havuzda takılırsın, bir sahile gidersin, kokteyl içersin. Tepelere çıkarlar, teraslara, Manzara Burj noktaları. Khalifa'lara. Ya mesela şurada da çok iyi club şeyler var. Havuzlu mekanlar var. Onlardan da mesela şehir manzarası görebiliyorsun. Bunlardan da denize sıfır yerlerden, plajda aslında beach club keyfi yapıyorsun. Böyle iki yüzü olan bir yer burası. Sıcak biraz artık kırılmaya başladı. Akşamüstü dedik deniz keyfi yapalım. Buraların dediğim gibi denizi, adası vesaire hani çok tercih edilen bir şey değil. Serin mi? Şaşırdım, serin yani. İlk kez bu kadar serin buluyorum. Harbi Evet, serin ha. bayağı serin. Ben çorba gibi su bekliyordum. Oo bayağı serin Sezer. Evet, mevsimsel. Şunlar da işte hep oteller, mekanlar. Şurada mesela çok ünlü bir Aura diye biliyorum ismini. Çatısında havuzu olan bir club orası da. Gündüz gidip orada da keyif yapabiliyorsunuz. Ama çoğu zaman yer bulamıyorsun. Çok dolu oluyor çünkü. Önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Denizi de böyle. Şöyle birazcık da diğer taraflara doğru yürüyelim dedik. Yani sonuçta burada birçok gördüğünüz manzara bu şekilde oluyor. Zaten bir palmiyenin yapraklarındayız aslında teknik olarak. İleride
villaların olduğu yerler de var. En ucunda Atlantis adında dünyanın 7 yıldızlı diyebiliyorum otelleri var. İleride Burj El Arab var ki oraya gitmeyi de planlıyorum. Dünyadaki bu yelken otel olarak ikonik yapısının aslında Dubai'nin sembolü olmuş bir yer. Dubai'nin başarısı zaten burada gizli. Yani bir şeyleri hep ilk yapmalarından dolayı günümüzde de işte artık tamamen full odaklandıkları şey turizm iken şu da olmuş. Bakın vinç olmayan bir kare yok. Her yerde inanılmaz bir inşaat var ve yılda 50 ila 100 milyar dolar doğrudan direkt yatırım parası geliyormuş biliyor musunuz yurt dışından buraya. İnsanlar çünkü gayrimenkul alıyorlar. Çok ciddi Türkler de alıyor. İşte Airbnb yapıyorsunuz. Kira oranları falan çok iyi olduğu için daha projeleri mesela başlatırken değer koymaya başlıyor. Çünkü çok talep var. O yüzden burada bir çılgın inşaat sektörü de olmuş. Hani geçen sene geldiğimizden çok daha fazla bir manzara gördük. Şöyle gidelim. Güzel yerler, temiz yerler. Bakın hiç çöp yok. Ama öyle muhteşem bir deniz tabii ki beklemeyin. Türkiye'den sonra özellikle. Buradaki işte mekanların hepsi aslında bu şekilde. Denize sıfır. Kiminin havuzu var, kimi böyle sadece şezlong hizmeti veriyor. Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı çoğunda aynı zaten. Ve hizmet kalitesi de çok iyi. Dubai'de kötü hizmet almazsanız kötü yemek yemezsiniz. Bu konuda biz çok seviyoruz. Çünkü verdiğiniz paranın karşılığını adamlar veriyorlar turizm olarak. Ve aynı zamanda düşünsenize şu an dünyada en çok turistin geldiği yerdeyiz. Yani emirliğin bir şehri Dubai aslında bir emirliğin parçası. Merkezleri Abu Dhabi ama tamamen turizm odaklı olup böyle son 10 yılda falan dünyanın merkezi olup bu kadar çok turisti 20 milyon civarında getirmeyi de başarmışlar. İşte gelen turistler de buralarda bu şekilde en çok tatil yaptıkları o Palmiye Adası'nın olduğu yerde böyle beach club'larda, plajlarda keyif yapıyorlar. Bak sana ilginç bir şey daha söyleyeyim. Kanka düşünsene biz şimdi beach club'da her şeyimizi bıraktık. Evet. Bak Yani hiç düşünüyor musun? %100 olarak. güven olduğu için bir şey düşünmüyorum şu an. Aklına bile gelmiyor değil Yok mi? hiç gelmiyor yani. Yani burada soyulma ihtimali dahi yok. İsterlerse yapsın. İstersen dene. Çünkü şeriat olduğu için burada aynı zamanda çok ağır bir kamera sistemi ne derseniz artık buna olduğu için buna yeltenemiyorsunuz. Yaptırımlar aşırı yüksek. Yani ya deport edilirsin Hapis. ya para cezası ya 3 ay bir anda hapse girersin ya da ömür boyu kalabilirsin. Her şey olabilir burada. Ya burada o kadar çok böyle hani yemek yerken yan masada çantasını bırakıp giden insan görürsünüz ki çok sıradandır. Çünkü güvenlidir. Ailecek gelinir. Çok rahat değil gelinir. mi? Çocukları rahat eder. Genelde arabayla seyahat ediliyor zaten. Hani bir yerden bir yere ya taksi imkanıyla ya da arabayla gidebilirler. Bu sayede de hani çok fazla yürümek de zorunda kalmıyorlar. Hatta biz geçen sene Sezer'le ikimiz de o kendi kanalında ben kendi kanalımda Dubai videoları yapmıştık. Evet, Onları da izleyin. Çünkü hani biz bu gezimizde daha önceden yapmadıklarımızı yapmak istiyoruz. Eğer Dubai'ye geleceğiz, işte bize böyle önerilerde bulunun, başka neler yaparız, nerede kalırız diyorsanız o bölümleri de kesinlikle izleyin. Açıklamaya da koyarım bağlantısını. Çünkü burada derya deniz. 3000'den fazla sadece belli şu bulunduğumuz yerde restoran var ya 3000. Anlatan bitmez yani. Deneyimle bitmiyor zaten. Her sene başka bir deneyim için geliyor gibi oluyor. Tabii ki o yüzden bu seferki amacımız farklı şeyler görüp gösterip anlatmak. Böyle şimdi Sezer'le sahilde yürüyüşümüzü yapıyoruz. Yani Dubai'ye sürekli gelinmez. Ama ne zaman gelsem ki hayatta bir kez görmek lazım. Şu kare beni şok ediyor. Bakar mısınız? Yani bunu nasıl yaptınız? Burası çöl arkadaşlar, çöl. Tamam evet çok zenginler, tamam paraları var ama olay sadece para değil, vizyon. Yani dünyanın merkezi yapıyorsun. Nefret ederim gökdelenden de binalarda yaşamaktan da, hani ben sahilde yaşamayı, Fethiye'de düz ayakta olmayı tercih edip doğanın içinde olmayı tercih ederim. Ama yapılarını da takdir etmek istiyorum. Düne kadar dalga geçilen bir yerde Dubai, orada hiçbir şey yok, orası çöl, ne yapacaksın, doğası yok denen yer şu anda insanları sıraya sokuyor. Birçok otelde bile şu an yer yok ve bunu ne zaman görsem diyorum ki helal olsun. Adamlar sonuçta şunu başardılar. Yani eğer bir gün gelirseniz şöyle bir manzaradan bir bakın buraya. Bu taraf Marina bölgesi diye geçiyor. Yani canlısını gördüğünüzde bana hak vereceksiniz. Yapılamaz böyle bir şey ya. Hele bu kadar kısa sürede. Ama başardılar. Helal olsun. Bir yanda böyle plajları görebiliyorsunuz. Bir yanda böyle devasa gökdelenler.
bir yanda oteller. Aradığınız her şey Dubai'de iç içe aslında. Doğa hariç. Güzel bir akşamüstü oldu. Şöyle bir yürüyüş yapıyorum. Orada hem çok müzik vardı hem gündüz işte takılıyorsunuz, neşleniyorsunuz. Hani birazcık da ben tatil yapayım kafasında Dubai'ye gelmiştim zaten. O yüzden çok anlatıp gösterecek bir şey yok. Standart bir beach club gördünüz. Peki bir gün Dubai'ye gelecekseniz neleri bilmelisiniz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Türkiye'nin 200'de 1'i kadar bir arazisi var buranın. Ve nüfusu 5 milyon. Yılda 20 milyondan fazla turist ağırlıyorlar ve dünyanın ilklerine sahip bir yer burası. 80'lerin ortasında kurdukları emirlik şirketleriyle beraber özellikle günümüzde finans konusunda dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Bankacılık sistemleri olsun, yatırım şirketleri olsun her yerde girişimlerde bulunmuş, bu emirlik şirketleri sayesinde zenginliğini yaymış bir devlet aslında Birleşik Arap Emirlikleri. Abu Dhabi petrolle öne çıksa da ki bizler Dubai petrol zengin olarak düşünüyoruz. Aslında her şey Abu Dhabi'nin yönetiminde. Bu 7 farklı emirlik de işte Abu Dhabi'ye bağlı. Buranın da bu emirliğin başındaki adamlar aslında bu bölgenin bir eyaletin, ilin gibi düşünebilirsiniz yöneticileri. Şu anda kişi başı gelirleri bu ülkedeki insanların 100.000 dolardan fazla. Devletin birçok alanda halkına sahip çıktığı bir yer. Vergi yok burada arkadaşlar. Ya yok ya, vergi ödemiyorsunuz. Düşünsenize sıfır. Bir tek önceden KDV de yoktu. O da %5 falan olmuş. Hani gelir vergisi mesela bir yerden sonra %9'lara kadar çıkabiliyor ama düşük böyle az para kazanıyorsanız birçok şeyde vergi ödemiyorsunuz. Eğitim, sağlık konusunda birçok şey bedava devlet tarafından karşılanıyor. Ama buraya geldiniz, emirlikten bir kadınla diyelim ki evleneceksiniz. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olamıyorsunuz. Hatta çocukları bile olamıyor. Yani aynı Kuveyt'te anlattığım gibi babadan geçen bir kan aktarımı var. Nesil aktarımı var, ecdat aktarımı var, soy isim aktarımı var burada. Ve bununla beraber şu an bulunduğum ada, yani Palmiye bir ada aslında şeklini vermişler. Yapay bir şekilde 2001'de yapmaya başlamışlar. 20 milyar dolara mal olmuş ve bunun gibi ilkleriyle ünlü bir yer Dubai aslında. İlk başlarda insanların evet hani emirlik çok zengindi vesaire dediklerinde herkes petrol odaklı bir yer beklerken bunların hepsini turizm için yapıyorlar aslında. Yani dünyanın işte 7 yıldızlı ilk oteli Burj El Arab yelken şeklinde bir otel var ya burada. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa burada. Yani ilkler, enler, pahalılığı pazarlıyorlar. Ve amaçları da şu: biz burayı dünyanın merkezi yapacağız ve dünyanın zenginleri buraya gelecek diyor. Ve hissettiğim şeyi söyleyeyim size. Bunu başardılar. Çünkü şu an dünyada tanıdığımız bütün zengin insanlar, ünlüler bir şekilde Dubai'ye gelir. Şarkılar, TikTok'taki trend videolar, aklınıza gelebilecek birçok şeyi pazarlama için burada kullandılar ve o insanları da buraya çekmeyi başardılar. Bununla beraber evet çok zengin, çok pahalı ama burada insanlar para kazanmak için geldiği için gelirleri de çok iyi. O yüzden burası hem turizm için hem de aynı zamanda yaşamak için iyi bir yer. Güvenli de olduğu için, vergi de olmadığı için birçok insanı cezbediyor. Dünya uçak transferlerinin, trafiğinin %70'ine erişimin de olduğu bir yer olduğu için bugün günümüzde dünyanın merkezi yapmayı başardılar. Daha önceki bölümlerimde birçok kez anlattım. Lütfen onları da izleyin. Açıklama kısmına koyarım. Oradan bakarsınız. Ama bu konuya değinmeden Dubai'deki bu ilk günümü size aktarmam mantıklı olmazdı. Çünkü burası bir yapay turizm cenneti. O yüzden bu başarılarını takdir etmek gerekiyor ki sonuçta günün sonunda bu kadar insanı buraya getirmeyi bir şekilde yönetebildiler ve marka oldular. Valla bizim az önce size Sabaş'ta gösterdiğim Beach Club'ın olduğu yer mahalle böyle bir yer. Trafiğe kapalı. Onların kordonu gibi düşünebilirsiniz. Şuralarda böyle bir dünya beach club'lar var yan yana. Ya bunların da harcama limitleri oluyor. Mesela bazılarına rezervasyon yaparken sana diyor ki 500 dirhem harcayarak girersin diye ve ücret almıyorlar. Ve 1 dolar da 3 civarı. Yıllardır aynı, yani hiç burada kur değişmiyor. Girdiğiniz o parayla harcama yapıyorsunuz aslında teknik olarak. Birçok yere önceden rezervasyon yapmak gerekiyor. Çok yoğun bir turizm olduğu için yer bulamayabiliyorsunuz. Hani bir gün Dubai'ye gelirseniz bu önerimi neredeyse rezervasyonsuz hiçbir plan yapmamanızı, şiddetle bir yere not almanızı öneririm. Şöyle dolanıyorum. Şimdi size birkaç şey daha bildiklerimi göstereceğim harita üzerinden ki Dubai'yi yavaş yavaş artık anlayıp birazcık Dubai'ye giriş 101 bölümümüzü tamamlayalım. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentini görüyorsunuz hanımlar beyler. Hemen burada da bakın Abu Dhabi kenti var. Şöyle bir Dubai'yi aldığımız zaman havalimanı burası. O dünyaca ünlü Burj Khalifa bu tarafta.
Burj El Arab dedikleri yelken otel şurası ve ben o palmiyeye benzetilen yapay adanın tam şu West Beach dedikleri bölgesindeyim. Hemen şu ileride de bakın yeni bir tane daha yapıyorlar. Palm Cebel Ali diye, o daha bitmedi. Devasa bir yer olacak ve benim burada en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi de şurası bakın. Dubai Marina. Bunların hepsinin detaylarına, hangi bölgede nasıl kalmalısınız, 5 yıldızlı otelinden ucuzuna pahalısına kadar açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız. İşte Dubai'ye genel olarak baktığımızda gezilecek yerleri, merkezi noktaları genel hatlarıyla bunlar. Ve şu bölgelerin arasında araçla ulaşımda 20-25 dakika sürüyor genellikle. Uber'dir vesairedir hepsi de çalışıyor çok rahat bir şekilde. Takside kullanabilirsiniz. Tramvayları da var. Ama burada yerin altından giden herhangi bir metroları yok. Genel olarak Dubai'ye ilk baktığınızda genel hatlarıyla planlamanızı yaparken bu bölgeleri bilip buna göre konaklama ve rota çıkartmanız lazım. Çünkü diğer türlü oraya da gideyim, buraya da gideyim derken çok zaman kaybedebiliyorsunuz. Merkezi aldıktan sonra konaklayıp o çevredeki yerleri gezmenizi öneriyorum ve en çok tercih edilen yerlerden bir tanesi de şu bulunduğum ada. Palmiye Adası. Üstünde bir dünya oteller, restoranlar, en ünlü beach club'lar hep burada bulunuyor. Deniz konusundaki en iyi yer burasıdır. Aklınızda bulunsun. O yüzden buranın gündüzü de çok güzeldir. Gecesi de böyle çok şık oteller de vardır ama size en ilgincime gideni göstermek istiyorum. Yazın burası 55 dereceyi gören çöl sıcaklıklarıyla ünlü ya. Bunu nasıl koruyorlar? Bakar mısınız her yerde yemyeşil bir bitki düzeni sağlamışlar ve bunların hepsi yapay. Şöyle bir şey öğrendim. Bu bitkileri buraya uyumlu olması için genetiğinle oynuyorlarmış. Çünkü kalamaz yani mümkün değil bu kadar çok bitkinin yeşil bir şekilde bu sıcaklara dayanması. Yaptığım araştırmalarda ve birkaç kişide duyduğum şeyde arkasındaki o mühendislik harikasının bunun genetiğini çöle uygun bir şekilde yapmalarından dolayı olduğunu gördüm ve öğrendim. Doğrudur, yanlıştır yorumlara yazarsınız. Dubai'ye tatile gelinir mi? Gelinir. Balayına da gelirsin. Aile olarak da gelirsin. Eğlenmeye de gelirsin. Her şey var. Kültür var mı? Arap ezgilerinden tutun da buradaki benim size önceki bölümlerde anlattığım yapılan bir dünya mahallelere kadar akşamları çok güzel oluyor oraları gezmesi. Bunları da yapabilirsiniz. Kaç gün yeter? Abi ben alışveriş çok seviyorum, eğlenmeyi çok seviyorum. Her gün farklı bir beach'e gideyim, yatayım, eğleneyim, tatil yapayım diyorsanız bir hafta bile kalırsınız. Ama genelde insanlar buraya 3-4 gün ayırırlar. Bu benim 6. gelişim. Bir şekilde yolum buraya düşüyor. Bir de e-vizeyle gelebildiğimiz için 72 saate kadar sürede çıkıyor. Rahat bir şekilde girebiliyorsun ülkeye. Peki çok gelinir mi? Hayır. Burası böyle aşık olunacak bir yer değil ama bence insan hayatında bir kere de Dubai'yi görmeli. Körfez ülkelerinin neredeyse sizlere hepsini anlattım. İşte bunların içindeki en kral yer, en iyi başarmış yer de Dubai'ydi. Ya şimdi şöyle bir akşam yürüyüş yapıyoruz. Çok güzel oldu hava ama yani zenginlikten gözünüz kanıyor. Her şey bir düzen içinde, her şeyde bir lüks, ihtişam. Ya bu nasıl çöl abi? Bir tane çöp yok, toz yok ya yerde. Ya gerçekten Hayranlık duyuyorum. başka dünya değil mi? Yani kızıyorsun bazen diyorsun ulan çöle yaptıklarına bak falan ama yapmışlar. Ya Bravo. inanılmaz. Çok güzel baksana oğlum. Ne kokuyor? Kanalizasyon. Bak bu villa da Sezer soldaki. Çok iyi değil mi ya? Ya bakın burası 20 milyar dolara mal olmuş bir yapay ada ya. Üstünde böyle şu şekilde villalar da koymuşlar ve bunlar 10 milyon, 15 milyon dolar falan. Şu bir ev ya. Bu birinin evi. Gel Sezer biz fakir dünyamıza dönelim. Biz burada çok fazla psikolojimizi koruyamayacağız. Gel şu tarafa doğru gidelim biraz daha. Gerçekten sonu yok. Yani bunu hissettiriyorlar ve bu şekilde de insanların yaşam alanları da var, oteller de var, tesisler de var. Her şey aslında bu yapay adanın üstünde. Dün resmen tatil yaptık Sezer'le. Hiç çalışmadık. Plajda yattık. Biraz dolaştık. Dedik ki Dubai'de bu sefer biz turist olalım be kardeşim. Bugün bir çılgınlık yapmak üzere birazdan dünyanın en ünlü otellerinden bir tanesini size götüreceğim. Sonuna kadar izleyin. Kalamayacağız ama. Bak baştan söylüyorum bizde yalan yok. Gene milyoner gibi olmak serisinde olamadık. Yine para çıkmadı. Ama gelmişken bu otelin içine gireceğiz. Hadi gelin. Yalnız yaklaştığın zaman daha böyle dışı gerçek değil gibi. Baksana şu beyazlar falan. Şey gibi branda. Branda
Buraya geldik işte arkadaşlar. Hadi iyi seyirler. Vallahi geldik. Heyecanlıyız. Çünkü biz de buraya ilk defa gireceğiz. Bir kedi gördüm sanki. O neydi abi ya? Şimdi otelin önü aslında böyle bir plaj. İçine de şöyle bir köprüden bağlanıyorsunuz. Oo. Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli diye biliyorum kendilerini ve 1999 yılında yapılmış ikonik yapısı Yelken Otel. Tabii ki bunun içine girip kalmayacağız. Çünkü bizim daha yeterince takipçimiz yok. O yüzden bizleri takip edip abone olursanız belki bir gün girip kalabiliriz. Kalamamamızın sebebi beğenmemeniz. Neyse. Şimdi en tepede bir şeyi de var. Helikopter pisti de var. Bu otelin de geceliği 80.000 liradan başlıyor. Tabii 240 bine kadar gidiyor. Ben 40 sen 40 versek kalabiliyorsun. 40'ar bin verebilirdik normalde ama Gerek var mı? gerek yok yani. Otelde kalıp ne yapacağız? 2 erkek dedik ama içeride... Ama siz kalın. Siz yani tatile gelirseniz kalın keyfini çıkartın ama içeride kafeyi de kullanabiliyorsunuz. Biz de o kafede zaman geçirmeye geldik ve yıllardır buraya gelirim. Bir kere bile içine girmemiştim. Hani demiştik ya yapmadıklarımızı yapalım. Hadi gelin bakalım Dubai'nin bu ikonik yapısı Yelken Otel'in içi nasılmış? Bak bunlar da gemi şeklinde inşa edilen oteller. Çok güzel böyle bembeyaz yapay kumlar getirilmiş. Çok güzel böyle bir mavilik yapılmış. Bunu gördüğünüz her şey yapay, doğal değil. İşte bu otelin de dışarıdan görüntüsü böyle. Şurası bu beyazlığı hiç görmedim bir binanın dışında. Yani cam dahi göremiyorsunuz. Neden böyle yapılmış diyecekseniz o yelken havasını vermek için. Ama görüntü nasıl hiç bilmiyorum kalmadığım için. İçeriye girince şimdi o ilk iç tasarımını da görelim. Söylentiye göre Sezer kral beğenmiyor bunun tasarımını. İçerideki zenginliği, ihtişamı yıktırtıyor bir daha yaptırtıyor. Kral gibi kral be. Diyor ki çok diyor istediğim gibi lüks o şeyi vermemiş diyor şatafatı ki 99'da yani düşünün 26 sene önce. 99'da nasıl yaptınız siz bunu? Çılgınlık, arkadaş ya? çılgınlık. Ve bulunduğumuz yerde yapay bir ada aslında bu köprüyle bağlanıyor. 200 küsür metre denizin ortasındayız. O otelin tam ilk sizi karşılayan noktası da resepsiyonun önü burası. İşte girişimizi yapalım bakalım. Bunlar da kralları. Şurada da bakın sırayla hepsini görüyorsunuz. İçeriye ilk girdiğinizde çok pahalı bir halı bastığında hissettiğin yer seni karşılıyor. Ana resepsiyonun olduğu noktadan da bu altın mı? Kankam bunlar altın muhtemelen. Öyle diyorlardı çünkü. Bize var dendi. Yani çekerken de biliyorsunuz yasak yani 40 bin kere söyledim. Birçok şeyi rahat çekemiyorsunuz ne yazık ki. Uyarılıyorsunuz. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Dediğimiz kafe bunun içerisinde 1. kattaymış. Şimdi ilk kattan görüntüsünü görüyorsunuz. Size az önce binanın dışından gösterdiğim o bembeyaz kısmı şurasıydı işte. Ha, burada zaten oda yokmuş. Tahmin ettiğimiz gibi. Çünkü pencereler görünmüyordu. İnanılmaz. Yani içerisi bir oyun sahnesi gibi. Kanka. Bu ne? Gayet güzel mi? Kardeşim. Değişiklik var ya. Hani garip hissettim. Kanka niye değişiklik var? Zengin işi, senlik benlik bir şey yok. Anlamadım yani. Neyin değişikliği? Değişiklik dediğin şey zenginlik. Diyor ki çok farklı diyor. Allah Allah dedim. Niye acaba? Bizim de hiç bilmediğimiz şey diyor. Thank you demekten bir hal oldum. İnsanların, çalışanların gülüşü sanki böyle yapay bir yüzle yapılmış gibi. Yani biz zaten bunu hep Dubai'ye geldiğimizde Sezer'le tartışırdık. Yani buradaki gülmek bile yani bir şeyin hizmetini satın aldığınızı size hissettirecek şekilde. Çünkü o gülmeyi biz hani Bali'de, Tayland'da, Filipinler'de falan biliyoruz. Buradaki tamamen kapital. Gerçekten hani bunun içinde olsanız siz de bana hak verirsiniz. Şimdi geldiğimiz mekanın ismi şu. Shan Ettar diye bir yer. Burası bir kafe. Şimdi göstereceğim size hepsini sırasıyla. Önce bir kendim bir anlamlandırmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle bir menü geldi. Şunun fiyatı 250 dirhemmiş. Fuvalah deniyormuş buna. Bu böyle bu coğrafyanın branchıymış. 3 tane tatlı geliyormuş. Bir de çay kahve içiyormuşsun. Bana gelişi 250. Bize gelir. Bize gelişi. Yani 80 dolarcık şu kişi başı. Yani en ucuz şey zaten baktığında dün yedik sushi o da 20 dolardı. Ama biz burada ne içecektik? Biz Zengin gibi takılacağımız için, milyoner gibi saçmalayacağımız için
Cappuccino varmış. Altınlı. Ancak o kadar. Cappuccino'muz var Heh, şu bak anda Arap burada. Gold Cappuccino. Heh. Burj Al Arab Gold Cappuccino 145 dirhem bir tanesi. Evet, bir tanesi. İçelim ya ne Aynen. olacak? Neydi? Burj Al Arab Gold Cappuccino 2. Okay, maybe that because it's Taste is okay. I'm gonna try a bit. That's it. Sen parayı niye sormadık? Kankam paramız var bizim. 530 dirhem hakkımız var. 500, yeah, 30. exact amount that you already paid. Perfect. Perfect. Tam Your duymak name istedim. is Chalta. Bizi boş adam sandı galiba. Bizi deriniz. Oğlum biz de varız lan bu masada. Gold içemedik diye bu yaşımıza kadar yok muyuz? Ben hayatımda hiç içmedim altınlı şey. Hiç kahve. Hiç de merak etmedim bu arada. Bir şey değil mi sana? Ben kardeşim? yapmadık çünkü yapmadıklarımızı yapalım. İnsanoğlunun çok canı sıkılmış. Bence de demiş Yani ki bunu nasıl buldunuz mesela değil mi? Hani bir gün oturuyoruz. Kardeşim ya bu kahve güzel ama ne koysak Gold'u içine. eksik kalmış. Canım sıkılıyor bu insan. Abi burası başka bir dünya Manzara ya. çok iyi değil Çok mi ama? çok iyi Sezer. Gösterelim mi? Zaten birazdan plaja ineriz. Bence plajlara inelim. İnelim, Çünkü inelim. bu kum gerçekten çok güzel. Çok seveceksin sen Çok burayı. çok güzel Ben burası. normalde benim keyif aldığım şey ya da biz hiç giremediğimiz için buraya oradaki o kumdan Burayı o izlemek. ambiyansı görüyorsun. Benim anlamadığım şey bunun arkasında şey var mı acaba? Plaj mı? Var. Çünkü ben buraya da geldim Deniz. Bakarız. Buraya gelmedim mi bir yere gittim. Odaları da çok merak ediyorum. Odaları da alabilirsek şu an sizinle şu an irtibatta olan kişi birazdan ilerleyen dakikalarda göstereceğiz size. Abi bir kerecik girip bakalım Abi bizi içeriye. ayarla be abi. Serhat abi. Serhat abi hadi be abi. Siparişimizi verdik. Bekliyoruz. Hayatımızda ikimiz de ilk defa altınlı kahve içeceğiz Dubai'de. Evet Sezer, afiyet olsun Kankam, kardeşim. afiyet olsun. En Hadi kötü bakalım. günümüz böyle olsun. Yani altından kahvede. Ağza bak. Yani soğudu biraz. 757 tane fotoğraf Evet. çekince öyle oluyor. Ama kahve güzel biliyor musun? Sezer, ben kahvenin tadını aramıyorum, altının tadını arıyorum. Hiçbir tadı gelmiyor ki. Altının tadını aramak ne demek kardeşim? Ne bileyim hani Bu nasıl bir altının tadı cümleydi nasıl ya? acaba? Şunlar falan da altınmış. Bakın kaşık falan. Hani bir ara çalmayı düşünmedik değil. Bak şuradaki Altınmış. işlemeler bile altın olabilir mi? Olay dedi ya adam her şey altından dedi. Şöyle bir kahve içeyim de Vallahi. tüm şeyi Ya bırakmayayım. altından kahve ne olabilir dedik. Hiçbir olayı da yok. Tatlılar, şu tatlılar önümüzdeki ikimize de ayrı ayrı geldi. 4'er parça. Bir tane de marble şurada galiba. Ya manzara güzel bir de burası Dubai. Burada aldığın nefes zaten yüzyıllardan başlıyor. Benim gittiğim en pahalı ülke olabilir. Evet, tatil anlamında. Tatil anlamında en pahalısı bence burası. kanka. Kesinlikle yani. Ama her şeyin karşılığını alıyorsun. Aileyle gelinir, çift olarak gelirsin, eğlenirsin, alışverişe gidersin ama doğa bekleme. Her zamanki gibi biz yaşadıklarımızı söyleyelim. Karar sizin. İster gelirsiniz, ister gelmezsiniz. Bunda da bak içine ufacık bir altın koymuş. Baklava nasıl bizde? Antep'i yersin. Abartıyorsam oyum yani. Öyle söyleyeyim size. Sezer, bu kaşık gerçekten altın olabilir. Çünkü tadı Olur. tadı da ağzıma geldi. Çok güzel. Oo. Genelde böyle Antep'in hani kokusu olur ya, bu yok, direkt Antep. Dünyanın en iyi yerinde yiyoruz. Bunu da yaşamış olduk işte. Ben bir tane tadayım. Bu nedir ya? Ölür müsün Burj Al Arab'da altın tozlu kahve içmeden? O kadar ruhumuz fakir ki bölüşmeye çalışıyoruz. Kardeşim. Singapur'da da size Marina Bay Sands Otel'de göstermiştim ya. Orası da dünyanın en pahalı oteli olarak biliniyor ve en iyilerinden birisi. Mesela bunun içi çok daha güzel ona göre. Öyle mi? Ama onun da dışı o işte havuzu, sonsuzluk havuzu falan çok güzel. Yani buradaki o şu içerinin tasarımını hiçbir yerde görmedim ben mesela. Yani Garip çok bir tasarımı garip var. bir tasarım Garip var. bir tasarım. O yüzden Eski farklı. olduğu da belli ama garip bir tasarımı var. Singapur'da böyle deniz var mıydı? Yok değil mi? Yok, körfez görüyorsun. O yüzden hani gelmişken bir kere yapılacak şeylerdendi. Ha, burada da çok istiyorduk ama ayarlayamadık. Bir dahakine artık. Bir dahakine. En azından içini görmüş olduk. Evet. Farklı bir tecrübeydi. Bunları şimdi yer kalkarız. Şu sahiller çok güzel görünüyor çünkü. Oralara Biraz da bir uğrarım. deniz, kum, güneş keyfi yaparız. Şu an bizi hiçbir plan yapmadık. Tamamen kervan yola dizilir. Hadi ben. Daha iyisi sizin olsun. Yani Ben bir şey anlamadım ki. ben de anlamadım. Görüşmek üzere. Çekmesin. Ben de. Başardık dur. Kaçan girmiş. Otelin çatısına çıkıyoruz. Bizi almadılar ilk başta. Sonra Gördüm, biz gördüm. salağa yattık. Dedik ki şu kafede Gidiyoruz şu an. Şey dedik yalandan. Biz dedik belki rezervasyon yapacağız. Belki bugün değil ama yarın olabilir dedik. Oo Sezer. Oğlum nasıl? Oha çok yukarı Çok- çıktık.
O bak senin dediğin havuz aşağısıymış Sezo. Evet kankam. Çok güzel. Vay. Bayağı yukarı çıktık yalnız. Benim başım döndü. Abi düşünsene. İndirin beni. Bak burası yatın, odan. Yelken. Şurası yatın. Şurada helikopterin. Biz de bilmiyoruz şu an bak hep Burada rastgele hazırlıklı oluyor. olacağız kardeşim. Kanka kapat kamerayı kapat. En üst katına da çıktık. Orada bir bar ve Michelin yıldızı restoran vardı. Ama rezervasyon yapmanızı istiyorlar. 400 metrelik noktadan aşağıya görebiliyorsunuz ama çok net çekmek istemedik. Çünkü birazcık girişimiz de sıkıntılı olduğu için rezervasyon da olmadığından dolayı oraya kendimize ait hissedemedik ve aşağıya indik. Şimdi şuradaki plajları falan gezmek istiyoruz. Hava çok sıcak. Yani buranın yazını tahmin ediyorsunuzdur. Zaten 50 dereceleri 55 dereceleri görüyor ama kışın bile oldukça güzel bir aslında yazı yaşarsınız buradan. Daha çok bence Dubai'yi hani 4 saat uçup Türkiye'de kara kış varken hemen böyle bir yazın o tişörtün, şortun keyfini sürebileceğiniz bir mevsim geçişini de yaşamanız için aslında güzel bir durak. Şimdi biz de bu plajları keşfedeceğiz. Birazcık dolaşacağız. Bu oteller de çok güzelmiş ya. Yani inanılmaz bir turizm var. 20 küsür milyon turist gelmiş. Dünyada en çok turist gelen ilk 5 yerden bir tanesi. Ve bunun yatırımını, hazırlığını çok iyi yapmış adamlar. Helal olsun. Hadi bakalım biraz da şurada dolaşalım. Şu anda resmen otelin bütün imkanlarından yararlanıyoruz. Buraya da kaçak girdik. Yok kaçak değil, tatlı değil. Evet. Dedik ki bak kardeşim dilenci değiliz. Evet Sezer. Şundan bir 7 yıldızla bir fotoğrafımız olmasın mı Evet. dedim. Dedi ki bizde kalmıyorsanız yasak ama hadi girin bari dediler. Burası da işte ana kara kısmındaki otelin havuzlarının, plajının olduğu yer. Paramız size nasip oldu. Acık daha keyfini sürelim dedik. Bizi bu plaja aldılar. Şimdi birazcık burada dolaşacağız. Bakalım bu açıdan nasıl görünüyormuş. Yani insan buradayken nasıl olduğunu algılayamıyor bunun. Çünkü şeyi idrak edemiyorsunuz. Yani denizin ortasına bunu nasıl yapmayı başardınız 26 sene önce ve bu aklınıza nasıl geldi? Ve bir yapı bir ülkenin turizm konusundaki başyapıtı, tanıtımı nasıl olur? Aslında katma değeri maliyetinden belki 1000 kat daha değerli. O yüzden bu adamların yaptıkları şey zaten bu farklılığı çok iyi bir şekilde pazarlamaya dönüştürmekti. Bunlar da çok iyi oteller. Buralarda da kalınabilir. Ama dediğim gibi genelde 1000 dolardan başlıyor fiyatları ve daha çok buralarda ailelerde görüyorsunuz. Çocuklarını da böyle almışlar. Plajda deniz, kum, güneş keyfi yapıyorlar hep beraber. Şöyle bir plajı var ve bunların hepsi yapay arkadaşlar. Hepsini bir şekilde yapmayı da başarmışlar. Şuradaki otele doğru gidiyoruz. Bir de birazcık bu tarafını görelim dedik. Denizi nasıl derseniz denizi de böyle. Maldivler gibi deniz yapmışlar. Mavi ama yüzmek için dün gittiğimiz yerlerden daha iyi. Çünkü daha hareketli, durağan değil. O yüzden daha güzel görünüyor. Sok Arapçada pazar, çarşı demek ve şu anda Sok Medinat adındaki hemen o Yelken Otel'in arkasındaki pazara girdik. Burası böyle kapalı bir aslında alışveriş merkezi gibi ama aynı bizim çarşılarımız gibi bu şekilde. Böyle ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Güzel kokuların, esansların birçok şeyin olduğu ünlü yerlerinden bir tanesi. Şimdi şurada bir kahve içtik. Birçok güzel kafede ki hiç kötü kahve içmedim. Böyle 3-4 dolara kahve içebiliyorsunuz. Buranın en güzel yanlarından bir tanesi hem gündüz hem de akşam bu pazarın etrafındaki şu yapay göllerin çevrelediği bölgede dolaşabiliyorsun. Akşam buranın ışıklandırması da çok güzel olur. Keyiflidir. Geldiğinizde burada da dolaşabilirsiniz. Biz de yavaş yavaş artık gün batımı saatlerinde buranın keyfini çıkaralım dedik. İnanılmaz bir turizm var. İnanılmaz. Yani 199 milletten insan görüyorsunuz baktığınız her bir yerde ve bildiğim kadarıyla da kişi başı harcadıkları para oldukça yüksek. İnternetten araştırınca göreceksiniz. Burası bu işi başarmış arkadaşlar. Yani videonun başından sonuna kadar tüm samimiyetimle söyledim size. Gerçekten turizm konusunda başka bir çığır açmışlar. Şöyle bir dolaşıyoruz akşamüstü. Bakın ne kadar güzel oldu. Işığın tonları da fotoğraf çekmek için havanın serinliği vesaire derken eyvah yol yine bitti. Yine yolumuz bitti. Orası da otelmiş gidemedik. Şimdi şu taraftan birazcık böyle restoranların, barların olduğu yere doğru yürüyoruz. Buranın da gondolu bu. Denizi de bu şekilde. İstersen böyle tekneyle dolaşabiliyorsun. Tamamen gördüğünüz her şey su dahil yapay burada.
Sizleri kalkıp da Burj Khalifa'ya çıkartmadım ya da dünyanın en büyük alışveriş merkezi Dubai Mall'a götürmedim. Çünkü onları geçen sene geldiğimde 4 farklı vlogda Dubai'yi anlattığımda aktarmıştım. Onları izleyin. Açıklamaya bırakırım bağlantılarını. O zaman geniş kapsamlı bir Dubai gezi rehberlerime ulaşırsınız. Şimdi Dubai'de en çok sevdiğim yere geldim. Burası Dubai Marina diye geçiyor ve içinde Emirates Mall diye böyle devasa bir alışveriş merkezi var ama burayla işimiz yok. İsterseniz siz geldiğinizde alışveriş yaparsınız. Ama buranın hem kıyı kısmını size göstereceğim hem de çok güzel bir tekne turu yapacağız. Hadi bakalım güzel bir akşamüstü Dubai'de bir tekne turu tecrübesiyle birlikte yaşayalım. Bakın şöyle bir alışveriş merkezinin olduğu yerden çıktığınızda sizi bu kadar yüksek gökdelenler karşılıyor. Burasını bir kordon gibi düşünebilirsiniz. Böyle kilometrelerce gidip dolaşabiliyorsunuz ve burası da yapay. Aslında ilk yapılan yerlerden bir tanesi buraymış. Dubai'nin en lüks de yapılan yeriymiş. Ama şimdi o kadar böyle artık kentin dışarısında daha dev yerler yapıyorlar ki. Burada bir arkadaşım söylemişti. Dubai alışveriş merkezi var ya, Dubai Mall. Dünyanın en büyüğü. Onun 3 katı büyüklüğünde yeni bir yer yapıyorlar. Yani bundan sonu yok ve burası eski kalıyor. Ama bana sorarsanız ben Dubai'de burayı çok severim. Plaj kısmı da güzeldir. Mekanlar falan da iyidir. Hani marina havası da vardır. İsterseniz bakın böyle koşabileceğiniz, yürüyüş yapabileceğiniz imkanları da olduğu için bence Dubai'de konaklamak için de güzel bir yer burası. Ben yine açıklamaya birçok şeyi bırakacağım, oradan bakarsınız. Tekneye doğru şimdi biz de böyle akşamüstü yürüyoruz. Hatta şu bizdeki martılar gibi makineler şeyler var ya, bisikletler elektrikli. Bunları da kiralayıp bütün kıyı boyunca böyle dolaşabiliyorsunuz. Akşam saatleri artık marinadan teknemize binip Dubai'de şöyle güzel bir tur yapabiliriz. Şöyle bir noktadayız. Bakar mısınız havanın güzelliğine? Bir yanda böyle kırmızı, turuncu, pembe şu manzarayı oluşturdu gün batımı anında. Bizim teknemiz de şunlardan biriymiş. Yani gerçekten ayarlasam bu kadar güzel bir manzaraya karşı bir akşamüstü yaşamazdık herhalde. Şu teknelerden bir tanesiyle şimdi yolculuğumuz başlayacak. Ya bunları böyle kendinize ait tekne olarak da kiralayabiliyorsunuz. Böyle 1-2 saatlik turlara da katılabiliyorsunuz. Fiyatları değişiyor. Teknesine, modeline, yemeğine kadar bir dünya alternatif var. Ben hepsini videonun sonunda size özetleyeceğim zaten, merak etmeyin. Ama Dubai'de yapılacak böyle zengin ve keyifli aktivitelerden bir tanesi de bu. Teknemize geldik. Bizim canavar bu. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın. Bay kardeşim. Merhaba. Burada çorapları böyle çıkarmanızı istiyoruz. Şimdi çok güzel seyre başladık. Limandan çıktık. Rengarenk, ışıl ışıl bir Dubai görüyoruz. Hatta ilk videoyu başlattığımız o plajlar kısmına kadar geldik. Burası o palmiyenin başladığı yerde. Dün ilk Sezer'le videomuzu burada başlatmıştık. Akşam da bakın böyle görünüyor. Bir yanda da çok güzel bir ay var. Harika bir seyir yapıyoruz. Rengarenk akşamlarında Dubai'nin. Çok güzel bir tur yaptık. Harika bir akşamüstü de başladı gezimiz ve böyle Dubai'nin hem o karanlık bir akşamüstünü, sonra akabinde cıvıl cıvıl ışıklandırılmış manzarasını gördünüz sizler de. Bu yolculuklar yaklaşık 2 saat sürüyor ve dediğim gibi bu şekilde Dubai'nin marina kısmını, kıyı kısmını, Burj Al Arab'a kadarki bölgeyi size gösteriyorlar. Hatta az önce seyir yaptığımız yerlerde o ilk bahsettiğim palmiye şeklindeki ada vardı ya, onun aslında içinden gidiyoruz. Fark etmiyorsunuz. O kadar devasa bir yer. Peki diyelim Dubai'ye geldiniz ya da geleceksin. Bu kadar turu, geziyi, etkinliği yaparken kimlerle tanışmalısınız? Sizi şimdi arkadaşlarımı göstereceğim. Çünkü onlar burada yaşıyorlar ve bütün hepsi
hepsini Serhatlar organize etti. Birazdan tekneden insinler. Onlara da bir merhaba dedirteceğim videonun kapanışına doğru. Çünkü bir gün Dubai'ye geldiğinizde ulaşacağınız arkadaşlarımız onlar olacak. Bak geçen sene Dubai'ye geldik. Bir sürü aktivite yaptık. Bu sene de yolumuz buraya düştü. Serhat'la tanışmıştım. Eşiyle de tanıştırmıştım size. Ama siz yine de bir Atlas Turizm olarak Dubai'de kendinizi tanıtın abi. Biz Atlas Turizm olarak biliyorsun 10 yıldır buradayız. 10 yıl önce geldik. Ayrı ayrı zamanlarda gelmiş olsak da 10 yıl önce. Tanıştık, evlendik, çocuğumuzu yaptık, şirketimizi kurduk. Şimdi turizm namına A'dan Z'ye ne gerekiyorsa her şeyi yapıyoruz misafirlerimiz için. Buna uçak bileti dahil, vize dahil, oteller dahil, bütün aklınıza gelebilecek bütün aktiviteler dahil, her şey dahil. Yani Dubai dediğinizde aklınıza Atlas Turizm gelebilir. Geçen sene hatta biz böyle tanıştık. Sen de Dubai'de yaşayan Türk diye ben video falan da yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Bırakırım bağlantısını ama Dubai'ye geldiğinizde sadece gezilecek yerinden şundan bundan değil her türlü derdinize derman olacak adres. Atlas Turizm'den Abi bir de şeyi var. Şu an çok fazla Türk gelmek istiyor ya buraya. Yani yatırım için gelen var, emlak için gelen var, Şirket tatile kuran gelen var. var, şirket kuran var, eğitime gelen var. Sezer Dubai'de de mesela satıyordu zamanında dil okulu. Şimdi Ya- biz açıkçası daha kendimizi kapatıp turizm yapalım desek de ne yazık ki bizim misafirlerimizin son zamanlarda gerçekleşen kandırılma, dolandırılma olaylarına maruz kaldığını gördük. Şirket kurmaya çalıştı, oldu. Ev satın almak istediler, yatırım yapmak istediler, başlarına geldi. Bu da olur olmaz bizi bu dallarda da bir şeyler yapmaya itti. Biz de ne yapıyoruz şu an? Kendi şirketimizi de kurduk ayrı bir şekilde. Emlak yatırım danışmanlığı yapıyoruz, şirket kurumu yapıyoruz. Avrupa'daki Türk aileler Dubai'ye taşınmak istiyor, onlara danışmanlık veriyoruz. Nerede yaşanır, nerede ev kiralanır, nerede çocuğu okula verilir falan. Yani A'dan Z'ye şu an Dubai'de hem yaşama olsun, hem turizm olsun, hem yatırım olsun hepsinin desteğini veriyoruz. İşte Sezer'in kanalında da yaptık. Deniz 10 koduyla herhangi bir Aman ticarette %10 iyi. Tabii ki öyle bir Keşke şey yok olsa. ama hani bizden gelirse yine yardımcı olursunuz. Tabii. Hani ben sizi tanıştırmak da istedim. Bizim bütün bu gezilerimizde her şeyi onlar organize ettiler. Beraber de gezdik. Akşam tura da gittik. Geçen sene de göstermiştim. Hani önümüzdeki dönemlerde Dubai'ye gelirseniz ki sonraki bölümde de bir sürü aktivite yapacağız yine beraber. Onu izlersiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Orada da zaten devamı gelecek. Bir de Teşekkür ben bir ederiz. şey daha Tabii eklemek ki. istiyorum. Şimdi biz aile şirketimiz olduğumuz için biz sizin ihtiyaçlarınızın hepsini kendimiz yapıyoruz. Yani ya Serhat ilgileniyor ya ben ilgileniyorum. Yani herhangi bir üçüncü kişiyle muhatap olmuyorsunuz. Tamamen bizimle direkt iletişim halindesiniz. Bunu da özellikle eklemek istiyorum. Çünkü hani tek elden bir hizmet var. Biz de en kalitelisini yapmaya çalışıyoruz zaten misafirlerimiz için. Hani bunu özellikle belirtmek istedim. Ya hizmette sınır yok. Yakında bizi de işe alacaklar. İnşallah. İnşallah. Şaka maka yorulduk. Yani bu bölüm de herhalde bir saate yakın olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzeldi Dubai'deki ilk bölümümüz. İkinci bölüm daha eğlenceli olacak. Bizim de Sezer'le hiç yapmadığımız bir şey izleyeceksiniz. O yüzden heyecan dorukta. Biz de çok merak ediyoruz. Siz de İlk yapmadınız. olacaksınız. Biz de yapmadık. Ölmezsek siz de yapın. Çok yeni. İnşallah. Çok yeni bir aktivite. Ben onların hesaplarını da açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız Instagram'dan. Hani Dubai'ye geldiğinizde siz de rahat bir şekilde böyle gezersiniz. Şimdilik bu bölümü kapatıyorum. Bir sonraki bölümde Dubai'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakal Sezer Bey. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.